Herkese merhaba ve modern psikolojinin temellerini ele alacağımız bu incelememize hoş geldiniz. Bugün sanal bir üniversite amfisinde olduğumuzu hayal edelim, tamam mı? Birlikte insan zihninin o gizli, muazzam ve bazen de bayağı şaşırtıcı mekanizmalarını keşfe çıkacağız. Sıradan gibi görünen ama aslında içinde devasa gizemler barındıran zihnimizin kapılarını aralıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Tamam, haydi bu konuya dalalım. Düşünsenize, neden aşık oluruz? Ya da neden karanlıktan, yüksekten veya sadece başarısız olmaktan bu kadar korkarız? Yani bunlar aslında hepimizin hayatında en az bir kez kendi kendine sorduğu o meşhur evrensel gizemler, değil mi? Günlük hayatta o kadar sıradan, o kadar tanıdık gelir ki bu duygular bize, arka planda çalışan o muazzam işlemciyi, yani zihnimizi çoğu zaman fark etmeyiz bile. Ve sonra kafamızı kurcalayan çok daha çarpıcı bir soru çıkıyor karşımıza. Neden? Ama neden? Tamamen aynı olay bir insanı inanılmaz güçlendirip ayağa kaldırırken bir başkasını kelimenin tam anlamıyla paramparça edebiliyor. Aynı zorlu mülakattan reddedilen iki kişiyi gözünüzün önüne getirin. Biri bunu tamam bu yeni bir başlangıç diyerek motivasyon kaynağına dönüştürürken diğeri neden günlerce odasından bile çıkmak istemiyor? İşte yüzyıllardır filozofların, bilim insanlarının ve terapistlerin peşinden koştuğu, çözmeye çalıştığı sır tam olarak bu derin çelişkide yatıyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? 4 ana durağımız olacak. Zihnin büyük soruları, felsefeden bilime geçiş, Wundt ve ilk laboratuvar ve son olarak o büyük kırılma anı, Freud ve bilinç dışının keşfi. O halde hemen birinci bölümle zihnin büyük sorularıyla başlıyoruz. Yani meselenin ta en başına dönüyoruz. Şöyle düşünün, psikoloji kelimesi aslında iki muazzam Yunanca kelimenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Psuche, yani ruh veya zihin ve logos, yani bilgi, bilim. Bu yüzden yüzyıllar boyunca psikoloji en saf haliyle ruh bilimi olarak bilindi. Çünkü o dönemlerde ruh, bizi biz yapan, elle tutulamayan, ölçülemeyen ama varlığına kesin gözüyle bakılan o yegane öz olarak görülüyordu. Fakat bugün işler biraz değişti tabii. Bu büyüleyici alanın kapsamı ruh kavramının çok ama çok ötesine geçmiş durumda. Düşüncelerimiz, duygularımız, o anlık davranışlarımız, algılarımız, nasıl öğrendiğimiz, kişiliğimizin nasıl ince ince işlendiği ve tabii ki o karmaşık insan ilişkilerimiz. Modern psikoloji, birine neden güvendiğinizden tutun da gece gördüğünüz o saçma sapan rüyaya ya da beyninizin yeni bir dili nasıl öğrendiğine kadar insan deneyiminin her bir detayını araştıran devasa, aktif bir bilim dalına dönüştü. Şimdi bu temelin üzerine nasıl inşa ettiğimizi görmek için ikinci bölüme geçelim. Felsefeden bilime geçiş. İnsanlığın kendini anlama arayışının en güçlü, en çarpıcı yansımalarından birini ta antik Yunan'a dönüp baktığımızda görüyoruz. Sokrates'in o meşhur, sarsıcı çağrısını hepimiz biliriz, kendini tanı. Yani insanın kendini, kendi iç dünyasını anlama arzusu öyle yeni bir şey falan değil. Kelimenin tam anlamıyla binlerce yıl öncesine dayanıyor. Platon, Aristoteles, bu isimler insanın nasıl düşündüğü üzerine ilk kafa yoran, ilk fikir üreten devlerdi. Aslında bu iki kelimelik kendini tanı cümlesi tüm psikoloji tarihinin atılan ilk tohumu, ilk büyük çağrısıdır diyebiliriz. Biliyorsunuz, yüzyıllar boyunca felsefe, insan zihnini sadece düşünerek, sadece soyut mantık yürüterek anlamaya çalıştı. Harika fikirler ortaya atıldı, evet. Peki ama sadece oturduğumuz yerden düşünerek mutlak, kesin gerçeklere ulaşabilir miyiz? Öznel yorumlardan tamamen arınmış, net bir bilgi elde edebilir miyiz? İşte modern psikoloji tam bu noktada devreye girip, hayır, kusura bakmayın ama bu kadarı yetmez dedi. Araştırmacılar fark etti ki, zihnin nasıl çalıştığını bulmak için sadece felsefi tartışmalar yapmak değil, onları bildiğiniz, ölçmek, gözlemlemek ve bir laboratuvar ortamında test etmek gerekiyordu. İşte psikolojiye felsefenin kanatları altından çıkarıp, saygın, kendi ayakları üzerinde duran bir bilim yapan o büyük kırılma tam olarak buydu. Bu tarihsel sıçramayı şöyle bir gözünüzde canlandırın.
Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse durum gerçekten çok ilginç. Antik Yunan'dan başlayan ve yüzyıllar, evet yüzyıllar süren o bitmek bilmeyen felsefi tartışma dönemini bir düşünün. Psikolojinin gerçekten ölçülebilir bir bilim olarak sahneye çıkması için ta 1879 yılına kadar beklememiz gerektiği inanabiliyor musunuz? İnsanlık binlerce yıl boyunca zihni sadece merak etmiş, üzerine konuşmuş ama onu alıp bir laboratuvar masasına yatırmak, bilimsel olarak test etmek çok yeni bir gelişme. Ve bu da bizi 3. bölümümüze, o tarihi ana getiriyor, Wundt ve ilk laboratuvar. Bu da bize o muazzam dönüşüm anını çok güzel özetliyor. 1879. Bu tarih takvimde sıradan bir yıl değil arkadaşlar. Alman bilim insanı Wilhelm Wundt'un Leipzig'te ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurduğu o sihirli yıldır. Biz akademisyenler için modern psikolojinin doğduğu gün işte o gündür. Wundt o an itibariyle o soyut, uçuşan ruh kavramını deney tüplerinin hassas kronometrelerin arasına sokarak işin rengini tamamen değiştirdi ve modern psikolojinin babası unvanını sonuna kadar hak etti. Peki bu ilk laboratuvarda ne mi yapıyorlardı? İlgilendikleri sorular aslında çok netti. Nasıl algılıyoruz? Nasıl öğreniyoruz? Biz sesi ne kadar sürede fark ederiz veya gözümüzün önündeki bir görüntüyü zihnimiz nasıl işler? Ya bugün akıllı telefonlarımız saniyenin 1/1000'i hızında işlem yaparken bu sorular kulağınıza çok basit, hatta çocukça gelebilir. Ama bir saniye durun ve düşünün. Bu, insanlık tarihi boyunca insan zihninin ilk kez kontrol edilebilir bir laboratuvar ortamında bilimsel metotlarla ölçülmesiydi. Yani kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir devrimdi. Geldik 4. ve son bölümümüze. Hikayenin asıl kırılma noktasına. Freud ve bilinç dışının keşfi. İşte bu noktada insan algısında adeta büyük bir deprem yaşandı. Freud'dan önce akademik dünyada herkesin emin olduğu bir şey vardı. İnsan kararlarını tamamen kendi iradesiyle veren, rasyonel, mantıklı bir karar mekanizmasıydı. Her şey kontrolümüz altındaydı, değil mi? Ama Sigmund Freud adında tartışmalı bir nörolog çıkıp, "Hayır, bir dakika," dedi. Freud'a göre bizi biz yapan, kararlarımızı, davranışlarımızı yöneten şey sandığımız gibi o üstün mantığımız değildi. Asıl patron, zihnimizin derinliklerinde, suların çok altında yatan, bizim bile farkında olmadığımız o görünmez güçtü. Yani bilinç dışımız. Yani buradaki asıl can alıcı nokta, Sigmund Freud'un şu muazzam tespitinde yatıyor. Bazen ne yaptığımızı biliriz ama neden yaptığımızı bilmeyiz. Düşünsenize, bazen bir şeye aniden, gereğinden fazla öfkelenirsiniz ve o an için geçerli bir sebep uydurursunuz. Ama işin aslı, o öfkenin asıl nedeni belki de zihninizin o en karanlık, en ücra köşesinde kilitli kalmış bambaşka bir hatırada gizlidir. İşte insanın o kusursuz, rasyonel varlık tahtından indirilişi tam olarak bu çarpıcı iddiayla olmuştur. Peki ama Freud'un bu devrimsel fikri durup dururken nereden çıktı dersiniz? Tabii ki psikanalizden. Freud bir nörolog olarak kliniklerinde çok tuhaf, açıklanamayan vakalarla karşılaşıyordu. Öyle hastaları vardı ki kısmi felç, inanılmaz ağrılar veya konuşma güçlükleri gibi çok ciddi fiziksel belirtiler yaşıyorlardı. Fakat yapılan tüm tıbbi incelemelerde hiçbir şey, bedenlerinde en ufak bir sorun yoktu. Freud o an anladı ki sorun bedende değil, sorun zihindeydi. İşte bazen fiziksel olarak yaşadığımız sorunların aslında doğrudan zihinsel acılarımızdan, bastırdıklarımızdan doğabileceği gerçeği psikanalizin de doğumunu müjdelemiş oldu. Psikanalizin anatomisine, o işleyişine şöyle bir bakarsak karşımıza 3 temel adım çıkar. Birinci adım, çözülmemiş, üstü kapatılmış çocukluk deneyimleri. İkinci adım, tüm bunların derinlere bastırılarak o devasa bilinç dışının oluşturulması. Ve son olarak 3. adım, o gizli kalmış geçmişin bizim bugünkü davranışlarımızı, fobilerimizi ve hayat seçimlerimizi adeta bir kukla ustası gibi yönetmesi. Yani anlayacağınız arkadaşlar, psikanalize göre geçmiş aslında asla geçmiş değildir. O, masanın altında saklanan, şu anki kişiliğinizi her saniye şekillendiren sessiz ama son derece aktif bir mimardır. İşte böyle. Bu derinlemesine incelememizi soruna yaklaşırken o laboratuvarlardan çıkıp şöyle bir tekrar kendi içimize dönelim istiyorum ve sizi havada asılı kalacak o büyük, o sarsıcı soruyla baş başa bırakıyorum. İnsan zihni gerçekten bütünüyle anlaşılabilir mi?
Ne dersiniz? Bizler tüm bu bilimsel yöntemlerle kendimizi tamamen çözebilir miyiz? Yoksa zihnimiz o bilinç dışı okyanusunda kendi sırlarını bizden saklamaya devam mı edecek? Bu muazzam gizem üzerine düşünmeye devam edin ve kendinizi öğrenmeye olan o merakınızdan asla mahrum bırakmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Herkese